Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Eylül ayına hoş geldiniz. Eylül ayının hemen girişinde tabii ki sizin çok etkin olduğunu görüyoruz. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür kendi evinde Başak Burcu'nda ve ayın kapanışında hatırlarsanız ay tutulması ve tutulmalar etkisine geçirdik Ağustos'ta. Ve tabii ki ayın sonunda sizin için biraz daha arındırıcı, daha bir şeyleri net bir şekilde görmenizi sağladı. Bir takım ayrımlar yapmış olabilirsiniz. Bu ayın başlangıcı sizler için oldukça verimli çalışıyor sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Lütfen ay başını değerlendirin. Ay sonu biraz daha stresli olacak. Sizler için haritada gün ve gün şimdi açacağım ve birlikte izliyor olacağız, bakıyor olacağız kombinasyonlara. Elbette bunlar genel yorumlar. Lütfen eğer herhangi bir aplikasyondan, cep telefonunuzdan, tabletinizden veya bir çıktı alabilirseniz doğum haritanızla beraber gezegen geçişlerini takip etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Buradaki gezegen yerleşimleri elbette farklı oluyor. Biz genel yorumlar yapıyoruz. Evet, şimdi hemen ekranımı paylaşıyor olacağım sevgili Başaklar sizler için Solar Fire'da gün ve gün geçişlerini buradan izliyor olacağız. Evet, hemen ayın başına gelelim. Ayın başında sizler için tabii ki ayın Boğa burcunda geçişini görüyoruz. Para konuları çok aktif. Sevgili Başaklar, sizler için ay girişi parayı düzenlemek, alacaklar, verecekler. İşte herhangi bir sağlık problemleri varsa bunları yenilemek, düzenlemek, arındırmak, şifalandırmak bu anlamda çok iyi bir şekilde, organize bir şekilde ilerlediğinizi görüyoruz. Özellikle Güneş de Başak burcundayken sizin birinci evinizde hareket eden Merkürle beraber çok iyi organize oluyorsunuz, disiplinize oluyorsunuz. Pragmatik zekanız iyi bir şekilde çalışıyor. Özellikle eviniz içini düzenlemek, işte işlerinizi geliştirmek, parasal anlamda kaynaklarınızı daha verimli hale getirmekle ilgili oldukça verimli bir ay girişi yaptığınızı söyleyebiliriz. Ve ay ilerlettiğimizde özellikle 3 Eylül'de 9. evinize yerleşen Uranüs'le beraber kavuşum ay tutulmasına bir vurgusu var aslında. Burada ay tutulması biliyorsunuz Uranüs'le etkiliydi. Hala etkileri devam ediyor. Olabilir yurt dışı konularınız varsa yabancılar farklı yere gitmek, farklı bir yere yerleşmek, işinizi daha üst bir oktava taşımak, akademiler, üniversite, yeni eğitim sistemleri bunlarla ilgili size sürprizli, ilginç haberler getirebileceği gibi yapmış olduğunuz işi çifte standart dediğimiz yani çifte pozisyon bir işin içinden yeni bir iş doğurmak gibi veya işin içindeki kapsamlı gelişmiş olan konuyu bir üst oktava taşımakla ilgili çalışabilir. Öte yandan uzaklara yolculuklar, farklı fikirleri işinize dahil etmek, uzakta olan kişilerle görüşmek, çevresel etkileri de etkileyen yoğun bir gün 3 Eylül enteresan bir gün ilginç haberler dışarıdan etkiler getirebilirim der bu süreçte veya kurgulamış olduğunuz bir fikrin hızlı bir şekilde geri dönüşüyle ilgili çalışabilir. Evet ve 6 Eylül'e geldiğimde stresli bir gün. 6 Eylül'de Ay Yengeç Burcu'nda Mars Yengeç'te bir kavuşum var. Özellikle sosyal çevrenize lütfen bugünlerde dikkat. Yapmak istediğiniz işler, ortaklı işler, iş arkadaşlıkları, bir projenizin veya düşündüğünüz bir konunun stresli bir karşılaşması söz konusu olabilir. Bugün biraz stresli. Evet ilerliyoruz. Ve 8 özellikle 8'i çok olumlu. 8 Eylül'ü kullanabilirsiniz. Jüpiter'le çok güzel bir kavuşum yapıyor. Ancak 12. evinizde yine de bir işi geliştirmek, yabancılar, yurt dışı konuları, hastane, kapalı alanlar, bir düşüncenizi ilerletmekle ilgili olumlu çalışacak. Yine aile içinde yine kadınlar, bu gibi kişilerle ilgili görüşmeleriniz, konuşmalarınız bunlarla ilgili biraz daha olumlu bir süreçte 8'ini bu anlamda kullanabilirsiniz. Ve ona geldik. Onu da çok önemli günlerimizden bir tanesi. Venüs artık Akrep Burcu'na geçiyor. İkinci evinizde ilişkilerle ilgili önemli bir vurgusu var. Zaten bu ay özellikle Merkür ve Venüs'ün hareketleri oldukça kıymetli. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar lütfen bu ayın ilk yarısını kullanın. Çünkü Ekim'de artık Merkür Ekim ayında ve Venüs de e, yoğun bir şekilde retrolar yapmaya başlayacak. O yüzden bu ayın en başı çok daha kıymetli. Ve bu sürede tabii ki Venüs Akrep'te nasıl derin sevdalar dediğimiz duygusal olarak çok yoğun çalışacak. Birazcık aslında hesaplaşmacı, geçmiş yaraları gören, zararlı yaklaşımlardan kaçınmak çok önemli. Aynı zamanda sizin varlık ve para evinizde ilişkilerinizin içine çok yerleşmiş bir noktada hareket edecek. Yakın çevrenizle ilgili, yakinen ilgili olduğunuz kişilerle
ilgili eşinizle, işte kardeşleriniz, akrabalarınızla. Chiron'la gördüğünüz gibi karşılık yaparak geliyor. Bu geçmiş hesaplaşmalar, geçmiş yaralar, geçmiş kayıplarınız yine parayla ilgili de tabii ki etkili. Burada geçmişte kâra çevirmek istediğiniz konularla ilgili olumlu çalışacak. Bunları görüyor olacaksınız. Burada hangi revizeleri yapmış olmanız gerektiğini görüyor olacaksınız. Fakat burada Plüton'la karşıtlık yapmaya ilerleyecek bu Venüs. Ay başında Chiron tabii ki karşıt ve Mars'la beraber bu sosyal ortamınızdaki iş arkadaşlarınız olabilir. Yakın çevreniz içerisinde anlaşamadığınız konuların dile gelmesi olabilir. Başkalarıyla anlaşma yaptığınız konularda hassasiyetlerinize bir vurgusu olacak. Venüs'ün bu alanda biliyorsunuz Venüs akrepte yoğun duygusal derinlik veriyor. İlişkileri kontrol etmeye çalışabiliyor. İlişkiler üzerinde evet etkisi yoğun, duygusal etkileri yoğun ama Mars da tabii ki Yengeç burcunda olduğu için duygusal olarak işte böyle sanki o geçmiş yaralardan ilgili zararlı yaklaşımlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Bunu anlatmakta. Ve tabii ki ilerlediğimizde 11 Eylül'e geldik. 11 Eylül Cuma günü Türkiye saatiyle 06.26'da sabahın erken saatlerinde olacak. Arındıran, gelişmeleri açık bir yeni ay sevgili Başaklar. Başak yeni ayı sizin yeni ayınız gerçekleşiyor. Size çok güzel verim sağlayacak bir kere. 18 derecede gerçekleşen yeni ay Merkür'ün, yöneticisi Merkür'ün terazide, ilişkilerde yapacağınız iş konuşmalarında, görüşmelerinizde daha dengeli, olumlu, diplomatik anlaşmalara varan noktalarda size güzel etkiler getirecek. Burada özellikle işinizle ilgili yapmak istediğiniz kararlarla ilgili yenilenme, arınma, revizelenme dönemi içinde olduğunuzu görüyoruz. Yeni ay biliyorsunuz tohum atma dönemleri. Özellikle ilişkilerle ilgili stabilize edemediğiniz konular, yine paranızla ilgili açıklar, zararda çalışan noktalar bunları çok iyi tespit ediyorsunuz bir kere. Ve bu konuda bir takım çalışmalara başlayabilirsiniz. Burada özellikle yeni atacağınız tohumlar ileride daha verimli uzun vadede kazançlara doğru yönelmenizi sağlayacak. Bir iş içinden yeni bir iş doğurma ya da halihazırda işinizin üzerine yeni bir konuyu ele alma gibi çalışabilir. Burada Merkür'ün özellikle Terazi burcundaki olumlu görünümü çok güzel destekler. Büyük hava üçgeni özellikle yaratıyor. İşte yabancılar, hobileriniz veya yatırım kaynaklarınızla ilgili bir dönüşüm hali içinde olduğunu görüyoruz. Evet, 9. evinizdeki Uranüs, 5. evinizdeki Plüton ve 1. evinizdeki Merkürle üçgen yapıyor. Fikirlerinizde uyandırıcı, aydınlatıcı bir etki veriyor. Tabii ki bu ilişkiler demiştik değil mi? Terazideki haliyle Merkür'ün ikili ilişkiler. Burada ikili ilişkiler, iş anlaşmaları, size para getiren kişiler parayı sağlayamadığınız noktadaki kritik noktalarda çalışıyor olacak. Çünkü Venüs burada Plüton'la kare yapıyor. Yine çocuklarınız varsa, sevdiğiniz kişiler varsa, hobilerinizden ve yatırım kaynaklarınızdan güçlü dönüşümler bekliyorsanız bilin ki burada bir takım zorlanmalar, farkındalığı yüksek ama gereksiz olanı da artık bırak ve sadeleş diyen bir yeni aile beraberiz. Yapılması gereken konuları çok net görüyor olacaksınız. Parada düzen kurma ve sadeleşme vakti diyor. Burada harcamalarınızı, zararlarınızı kâra dönüştürmekle ilgili güzel bir yerde çalışacak sevgili Başaklar. Ve tabii ki bağırsak, mide, kolon sistemi burada bedensel olarak medikal noktalarda dikkat etmemiz gereken hassaslaşan noktalara dikkat çekiyor. Burada eğer diyet, detoks, işte fazla kilolar bunlarla ilgili arınmalar yapmayı düşünüyorsanız bu yeni ay tam sizin yeni ayınız, yapabilirsiniz. Yine ilişkilerle ilgili revizelenmek, bazı gereksiz olan konulara tamamlamak ve geride bırakmak bunlarla ilgili de güzel çalışacak. Para konularında uzun süredir elde edemediğiniz paralar ve gelirlerle ilgili yeni stratejiler kurma vakti diyor açıkçası. Hani artık bir arabada gidiyorsanız arabanın lastiği patladı ve bu lastiğin değiştirilmesi tam bir başak hareketi, tam bir mühendislik işi. Bunu görüp pratik bir şekilde sonucunu oluşturabilmede fayda sağlayacak. İkili ilişkilerde de aynı şekilde burada bir takım yoğun duygusal etkiler, zıtlaşmalar, anlaşmazlıkların köksel nedenlerini çok rahat görüp engine edebileceğiniz, mühendisliğini kurabileceğiniz bir yerde çalışıyor. Harika, mutlaka değerlendirin. Ve 12 Eylül'de güzel günlerimizden yönetici gezegeniniz Merkür Plüton'la olumlu üçgen yapıyor. Yani bir işi büyütmek,
bir işi farklılaştırabilmek, kişilerle ortak noktaya gelip burada sözler ve girişimlerin derin etkiler bırakacağı günler, girişim için uygun günler 12'si. Lütfen kullanın. Yine 15 ve 16'sı da bakın 14'ünde zaten Lilith de artık Oğlağa geçiyor. Bir şeyleri daha sabitlemek için bir noktada çalışıyor olacak. Ve burada tabii ki 14'ü fikirlerin motivasyonunun yüksek olacağı, yine gördüğünüz gibi Venüs'te çok güzel uyumlu bir şekilde ilerliyor. Paralarınız, işte ticaretiniz, burada güzel anlaşmalar, görüşmeler zorlu koşullara rağmen sağlayabileceğinizi gösteriyor. Yani zorlu koşullar derken zorluğu bilerek buna göre hareket edebilmek konusunda olumlu etkiler çağrıştırıyor ve 15-16 bu anlamda olumlu demiştik. Ta ki 18'ine kadar 18'inden itibaren zorlu günler başlıyor. Evet, Merkür Terazi burcunda Satürn'e karşıtlık yapmaya başlayacak. İşte eş, evrak, kağıt, bankalar, krediler, yeni krediyi almak, işinizden geliriniz, maaşınızla ilgili düzenlemeler yapmak burada aksayabilir diyor. Çünkü tam Satürn'le beraber karşıtlık içinde. İşler blokajlanabilir, iletişimler dilediğiniz gibi gelişmeyebilir diyor. Bu süreler birazcık aslında zorlu. Ayın ilk dördün fazına doğru gidiyor olacak. Özellikle ev işleriniz, evinizle ilgili meşgaleleriniz, düzen, sistem kurmak, yeni bir konuyu entegre etmekle ilgili bir beklenme, natasa alma, aksama haline sokabilir bu sürede. Ve artık Güneş yavaş yavaş sizin burcunuzu terk etmeye başlayacak birinci evinizde. O yüzden demiştik ya, ayın başı çok kuvvetli. Burayı değerlendirmek önemli. Burada atacağınız tohumları ilerleteceksiniz ve artık 23'ünde Güneş de artık gördüğünüz gibi Terazi burcuna ikinci evinize yerleşiyor. Parasal olarak tabii ki biraz daha aslında verimli bir dönemde olduğunuzu görebiliyoruz. Fakat burada tabii ki Güneş artık teraziye geçtiği için burada biraz Neptün'e karşıtlık almaya başlayacak. İkili ilişkilerde sanki böyle o yaptığınız anlaşmanın ve işlerin önünü görememe gibi bir hal yaratıyor. Yine ikili ilişkilerde bazı kararsızlıklar, o nüans farkları, belirsizlikler, boşlukta hissi yaratabilir bir halde. Ancak öte yandan çok büyük bir hava üçgeni var. Çok güzel. Yurt dışı konuları, işte anlaşmalar, fikirlerinizi üst boyuta taşımalar, daha tabii ki beşinci evdeki Plüton e, daha sevdiğiniz işlerle ilgili tutkulu bir şekilde onları, fikirleri ön plana koymak, parasal konularla ilgili de yeni girişimci, adeta uyandırıcı bir takım felsefeler, düşünceler işine girebileceğiniz önemli bir noktada çalışıyor. İşte burada yurt dışı konuları, yabancılar, farklı kişilerle yan yana gelmeler, yeni bir takım konulara hani baş koymalar. Bu anlamda hava üçgeni çok olumlu ve hızlı çalışan bir yerde olacak. Blokajlı etkilere rağmen. Evet, 23'ünden sonra bu şekilde hareket ediyor. Fakat 22'sinde gördüğünüz gibi Merkür çok güzel bir seksil yapıyor Jüpiter'le. Yani kapalı alan çalışmaları, yurt dışı konuşmaları, bir şeyleri araştırmak, irdelemek, sonuca varmadan önce buradaki demiştik ya, oradaki matematiksel kurguda oldukça güzel. Eğitim olabilir, işinizi geliştirmekle ilgili bir takım iletişimlerle ilgili seminerler, programlar, bunlarla ilgili olumlu çalışan bir süreç. Yani bu fırsatları, bu şans gibi noktaları fırsata çevirme etkisi de taşıyor zorluklara rağmen demiştik 18'inden sonraki Merkür Satürn karşıtlığından ötürü. Ve 26'sına geldik. Evet, 26'sı Koç dolunayı gerçekleşiyor. Cumartesi günü, 26 Eylül Cumartesi günü Türkiye'de 12. evde gerçekleşiyor. Yenilikçi fakat duygusal olarak kırgınlığı çok olan sert ve yoğun bir dolunay. Sizin için tam 8. ev konuları içinde gerçekleşiyor. 7'nin içinden çıkıyor. İkili ilişkiler, anlaşmalar, sosyal ortamdaki konular. Hayal ve gerçeklik arasındaki yanılsamalar artabilir. Ben ve biz dengeniz içinde, para, senin param, benim param. Parayı geliştirmek, ortaklı kişilerle ne anlaştık, ne getirdi. Ve tabii ki Ay burada Satürn'le ve Neptün'ün arasına sıkışmış bir halde. Duygusal kırgınlıklar, duygusal baskılanmalar, bunalımlar, stresli bir dolunay. Bu sert bir dolunay. Üstelik de yöneticisi 29 derece yengeçte ve 11. evinizin içine yerleşmiş durumda. Sosyal ortamlar, arkadaşlıklar, ortak alandaki bir takım çatışmalar, fikir ayrılıkları ve paranıza yansıyan etkilerle etkin çalışan bir Mars maalesef sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar Kayron'la beraber tek kare alıyor. Yani
Para ile ilgili eşiniz, ortak alanda çalışmalarınız, karşılığında alacağınız işte nafakaydı, mirastı, paraydı, dışarıdan gelen maaşınızdı. Bunlarla ilgili bir sıkıntılı bir hal içerisinde gidiyor. Bir duygusal patlama hali. Belki bu ortaklı anlaşmalarla ilgili yoğunluk ve bu yoğunluğun düzene konulması ile ilgili stresli bir hal içinde. Ve Güneş, Uranüs, Plüton'un o büyük üçgeni tabii ki uyandırıcı bir etkiyi getiriyor. Yani hala orada bir değişimin gerçekleştiğini gösterirken ilişkiler ve para anlamındaki memnuniyetsizliğinizi anlatıyor. Tabii burada bardağın dolu tarafına bakmak önemli olacak. Burada tabii ki bu yeni değişim ve oluşumlar içerisinde bir takım şeyleri artık Koç dolunayında tamamen ortaya çıktığını görüyoruz. Gerçeklik, yani neyi hayal ettik, neleri kurguladık ve gerçekliği yine olduğuyla ilgili önemli cevaplar veren bir Koç dolunayı olacak. İçsel dürtüler ve baskılı duygulara çok dikkat etmek gerekiyor. Duygusal görünme ihtiyacı çok fazla olabilir. Hani ben ve biz dengesinde derken Güneş ve tabii ki Terazi ve Koç aksında. Ve medikal etkilere baktığımızda da tabii ki baş, dizler, çizgili kaslar, safra kesesi, cinsel rahatsızlıklar, özellikle tabii ki 8. evinize doğru ilerleyen bu Satürn ve tabii ki ayın tetiklediği noktada sağlık konularında buraya ekstra bir önem vermenizde fayda var sevgili Başaklar. Parada lütfen yanıltıcı ilişkilere çok dikkat. Burada Neptün'ün etkisi çok yoğun olacak. Hani adeta parada göz ardı etmemek çok önemli, çok pardon. Riskli harcamalara da çok dikkat etmemiz gereken bir sürede olacaksınız sevgili Başaklar. Evet, ilerletiyoruz. Bu sert dolunayımız tabii ki birkaç gün daha devam edecek. Çünkü Mars'ın kombinasyonu 29 derece kritik derece ile geçerken Plüton'la karşıtlık yapmaya başlayacak. Tam 5-11 aksınızda kalp ve hedefler, umut ve beklentiler aksı. Bir yandan da arkadaşlıklar ve yatırımlar evidir. Yani burada artık Mars Aslan Burcu'na geçerken bu birkaç günde yapmış olduğu Kayron ve Merkür tekaresinden dolayı paranıza lütfen çok dikkat. Ortak alanda, sosyal yaşamda harcadığınız paralarla ilgili, geri dönüşleriyle ilgili, ortak alandaki arkadaşlarınızla konuşmalarla ilgili geçmiş mevzular, bunlarla ilgili sert etkiler getirebilirim der. Hele ki 28'inde Mars Aslan Burcu'na geçtiğinde Plüton karşıtlığıyla geçecek. Biliyorsunuz Mars Aslan'da tam bir savaşçı. İddialı çıkışlar, iddialı girişimler size bu kişileri getirebilir. Ortak iş alanında cesur, iddialı çıkışlı kişiler. İşte iş yapıyorsunuzdur, ortak iş arkadaşınızdır. Bir bakarsınız birden inanılmaz bir şekilde, cesur bir şekilde size çıkış yapıyor olabilir. Yine kendi yapmak istediğiniz işlerle ilgili geliştirmek istediğiniz bunlarla ilgili atılımlarda riske kaçmamakta fayda var. İşte burada biraz tam sınır noktasında giden bir Mars var. Keza yönetici gezegeniniz Merkür hala Kayron'la karşıtlık yapıyor. Burada parasal hassasiyet devam ediyor olacak. Karşı taraflı öfkelere, karşılaşmalara dikkat etmek gereken bir süreçte olacağız sevgili Başaklar. Lütfen buradaki kişilere ve yükselen enerjiye çok dikkat edin. Ay sonumuz bu şekilde gerçekleşti. Evet, ayın başı çok verimliydi. Güzel bir şekilde arınmalar, sadeleşmeler, iyi bir sistem koyuyorsunuz. Fakat ayın sonunda çok sert bir Koç dolunayımız var. Burada enerjiyi korumak, o yükselen Mars'ın kritik noktalardaki kazalara, bedende dışarıdan gelebilecek bir takım etkilere dikkat etmekte çok fayda var sevgili Başaklar. Güzel bir ay diliyorum. Bu arada election takvimleri hazırlıyorum. Bu şekilde bu Mısır konseptli olan, Yunanlı olan var, Anadolu medeniyetleri olan var. Masanızın üstüne koyabilirsiniz. Bu size özel bir takvim. Yıllık olarak hazırlıyorum. Ayın döngülerinizden, sizin döngülerinizden güzellik, finans ve içinde sağlık, bakım pek çok şeyi taşıyor. Bunu güzelce yani masanıza, evinizin güzel bir yerine koyabilirsiniz. Şöyle üstte her aya uygun, size uygun anımlamalar ve şeyler var. Bu şekilde hazırlıyorum ve isterseniz tabii ki mailime yazarak bu takvime ulaşabilirsiniz. Güzel 2027'yi güzel bir şekilde kendinize armağan edebilirsiniz. Evet, bu ayımız böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Aşağı küçük bir yorum bırakırsanız benden de mutlusu yok. Sevgi ve selamlarımla.